Astımı konuşacağız ama önce size ilginç bir karşılaştırma yapalım. Şöyle iki kişi düşünün. Biri astım hastası ama sigara kullanmıyor. Diğeri ise sigara içiyor ama astımı yok. Peki, uzun vadede hangisi daha büyük bir sağlık riskiyle karşı karşıya sizce? Cevap şaşırtıcı gelebilir ama genelde sigara içen kişi daha riskli. Çünkü astım bir kader değil. Peki nedir bu astım? Kısaca hava yollarının iltihaplanıp daraldığı kronik bir rahatsızlık. Ama şunu bilmek çok önemli. Aslında her astım aynı değil. Hatta hastaların büyük çoğunluğu yani %90'ı hastalığını tamamen kontrol altında tutabilir. Kontrolü sağlamanın 3 basit adımı var. İlk ve en önemlisi tetikleyicilerden korunmak. Bu tetikleyiciler dışarıda polen veya içeride toz, küf, evcil hayvan tüyü gibi şeyler olabilir. Yaşam tarzı da önemli. Grip gibi enfeksiyonlar, sigara, obezite ve hatta reflü bile tetikleyebilir. Peki ya ağır astım hastaları? Onlarda amaç ilacı kesmekten çok hayat kalitesini arttırmak. Yani asıl hedef ağır atakları önlemek, acil ziyaretlerini azaltmak ve normal hayata devam edebilmek. Standart tedaviler yetersiz kalırsa biyolojik tedaviler gibi daha gelişmiş seçenekler devreye girebiliyor. Gelelim şu meşhur soruya, astım spreyleri ve içindeki kortizon ne kadar güvenli? İşte bu karşılaştırma farkı çok güzel anlatıyor. İnhalerler ilacı tam gereken yere yani akciğerlere gönderiyor. Hatta bu tedavilerin yan etki profili o kadar iyidir ki birçok başka ilaçtan çok daha güvenlidirler. Size basit bir ipucu. Spreyi kullandıktan sonra ağzınızı çalkalarsanız o minik yan etkileri de önlersiniz. Şunu unutmayın, astım hastalarının %90'ı yüksek doz kortizon kullanmaz. Yani riskler gerçekten çok düşük. Bu da bizi en önemli noktaya getiriyor. Unutmayın, bu hastalığın en iyi doktoru aslında yine hastanın kendisidir. Yani astımınızı yönetmeyi öğrenmek demek, ne zaman ne yapacağınızı doktorunuzla birlikte bilmek demektir. Öyleyse astımınızın kontrolünü artık tamamen elinize almaya hazır mısınız?